Selamlar trader ve trader adayları ya da konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar, ben Ceyhun. Yoğun talep üzerine bugün muhteşem bir seriye daha başlıyoruz arkadaşlar. Birçok arkadaşımız sağ olsun desteklerini esirgemiyorlar ve teknik analiz eğitim serimizin bir diğeri olan grafik formasyonlarını bir de benim anlatmamı istemişler. Bu kapsamlı eğitime sizlerle birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Eğer dilerseniz kanalımıza göz atarak diğer teknik analiz eğitimlerimize de ulaşabilirsiniz. Bu anlatacaklarım bütün borsa sisteminde geçerlidir. Grafik formasyonları nasıl bulunur? Kendi başımıza nasıl para kazanabiliriz? Ve ayrıca aylık düzenli maaş alıyormuş gibi para kazanabilir miyiz? Bu soruların hepsine bu eğitim serimizde cevap bulacağız arkadaşlar. O zaman uyarılarımızı yapalım ve grafik formasyonları eğitim serimizin ilk konusu olan destek ve direnç noktalarından bahsedelim. Etrafınızda sürekli destek ve direnç noktaları diye bir şey duymuşsunuzdur. Peki bu noktalar nedir? Bize neyi anlatır? Gerçekten de bu kadar önemli midir? Cevap veriyorum. Evet. O zaman dağılabiliriz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir eğitimin daha şaka. Sakin olun. Ben size destek ve direnç noktalarını cebinizdeki paraya göre anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde herkesin daha rahat anlayabileceğini düşünüyorum. Aslında yaşantımızda da birçok yerde destek ve direnç kavramlarını farkında olmadan uyguluyoruz. Mesela bizim cebimizdeki paranın sıfır değeri bizim için hem destek hem de direnç olarak çalışır. Hemen bir örnekle anlatalım. Diyelim ki bizim cebimizde belirli bir paramız var ve hayatımızda bazı şeyler yolunda gitmedi ve cebimizdeki para azalmaya başladı. Siz bu durumda öğrenci olabilirsiniz, işçi olabilirsiniz, patron olabilirsiniz. Her kim olursanız olun, cebinizdeki para sıfır noktasına her yaklaştığı an sizdeki stres seviyesi büyüyecektir ve bu seviye sizde destek görevi görecektir ve hemen para bulmaya çalışacaksınızdır arkadaşlar. Yani öğrenciyseniz ailenizden yardım isteyebilirsiniz veya iş bulmaya çalışabilirsiniz ya da patronsanız batmamak için eşten dosttan borç isteyebilir veya kredi çekme ihtiyacı hissedebilirsiniz ve bu şekilde olunca da sıfır noktası sizin için destek olarak çalışacaktır ve sizi tepki vermeye zorlayacaktır. Yani sizi harekete geçirecektir arkadaşlar. Direnç noktasına da gelecek olursak burada da diyelim ki siz yine kim olursanız olun, hangi işle meşgul olursanız olun hep batık bir insansınızdır. Yani sürekli borcunuz vardır. Hiç para cebinizde durmuyordur. Cebinizdeki para çoktan sıfır seviyesinin altına inmiştir ve uzun zamandır da bu şekilde yaşamaya alışmışsınızdır. Bunlar varsayımlar arkadaşlar. Ama şimdi bu videoyu izleyen çoğu arkadaş zaten şunu diyecek. Benden bahsediyor. Varsaymasak da olur yani diyor gibisiniz. İnşallah Türkiye'de yaşayıp da durumlarınız böyle değildir. Her neyse konumuza dönelim. Böyle olduğunda da sıfır seviyesine her yaklaştığınızda hayatınızda yine bir şeyler oluyordur ve tam düze çıkacağım derken tekrar yeni bir borca ya da yeni ödemelere giriyorsunuzdur. Cebinizdeki para zaten yoktu. Tekrar eksiye doğru ilerlediğinizi varsayalım. Fark ettiyseniz burada da size kıyamayıp varsayalım dedim. Yani sanki sıfır seviyesi size bir tepki yapıyor gibi. Biz böyle olunca da bu duruma direnç noktası diyoruz. Siz ne kadar uğraşsanız da bu seviyeyi kıramadığınızda bu seviye sizin için direnç noktası olur. Peki siz bu seviyeleri kırarsanız ne olacak? Yani burada da yine varsayımlarda bulunalım. Hayatınızda birçok şey olumlu gitmeye başladı ve birçok güzel haber ve para ard arda gelmeye başladı ve düze çıktınız. Hatta biraz da cebinize para kaldı. Peki bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Tekrar o eski günleri yaşamamak için, yani geriye dönmemek için güzel yatırımlar ve parayı nasıl değerlendirebilirsiniz? Onları düşünürsünüz ve parayı sürekli katlamaya çalışırsınız. Bu sefer sıfır seviyesi size destek olarak çalışmaya başlayacaktır. Çünkü artık tekrar geriye dönmek istemiyorsunuzdur. Kötü günleri geçmişte bırakmışsınızdır ve bu da sanki Yeşilçam filmi gibi oldu. Yani mutlu son. Piyasalarda ise hangi parite, hangi hisse kağıdı olursa olsun destek direnç noktaları aynı bu şekilde çalışmaktadır. Yani fiyatın aşağıdan sürekli tepki aldığı noktaya biz destek seviyesi, yukarıdan sürekli tepki aldığı seviyeye ise biz direnç seviyesi diyoruz. Bu konuları çok güzel bir şekilde pekiştireceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde destek ve direnç noktaları nasıl bulunur konusunu işleyeceğiz.
Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlere destek ve direnç noktalarını Ceyhun'dan söylemesi farkıyla anlatmaya çalıştım. Kendinize ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu serimizin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda en çok kazandıran formasyonları ve indikatörleri derleyip toparladığım e-kitabım çıktı arkadaşlar. Bu kitabın sizlere gerçekten çok faydalı ve yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Çok küçük fiyatlarla katıl butonu üzerinden temin edebilirsiniz. Açıklama bölümünde ise diğer teknik analiz videolarımıza ulaşabilir, günlük haber ve analizleri paylaştığımız ücretsiz Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, tabii ki bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi. Hoşçakalın arkadaşlar. Ceyhun söyledi, hadi karar verin. Hadi aklını kullan, bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi, dinlersen tüyoları ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.